8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Metin Temel. Metin hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Güzel, çok teşekkürler. Çok sık bir uygulamadan bahsedeceğim. Çok trend bir şekilde ülkemizde uygulanıyor zaten. Saç ekimi konuşacağız hocam. Saç ekimi kimlere uygulanır? Özellikle şunu sormak istiyorum. Artık bayanlar da böyle bu işe merak sarmış durumda. Bayanlarda saç ekimi uygulanabilir mi? Evet. Saç ekimi genellikle 35'li yaşlardan sonra genetik yatkınlık olan hastalarda saç dökülmesi tamamlandıktan, bittikten sonra yapılır. Bayanlarda da yapılabilir, hiçbir engel yoktur. Bayanlarda sadece tıraşsız olarak ekilme genellikle talep edilmektedir. O şekilde yapılıyor. Peki hocam, saç ekiminde kullanılan en son yöntemler nelerdir? Saç ekiminde fouet en son yöntemdir. Fouet dediğimiz yöntem foliküler ünitenin transferiyle yapılan bir ameliyat yöntemi. Lokal anesteziyle yapılır. Kıl kökleri bir mikromotor yardımıyla alınarak kıllar kalitesine göre ayrıştırılır. Ekim yapılacak bölgeye göre de ikili, üçlü kökler halinde ekimler gerçekleştirilir. Peki hocam, saç ekimi yapıldı. Saç ekiminden sonra bu ekilen saçların tekrardan dökülme ihtimali var mı? Ense bölgesindeki alım yapılan bölge genetik olarak dökülme eğilimi olmayan kökler olduğundan dökülme olmaz. Ekim yapılan kıllar eğer tuttuysa ve alıcı sahada tekrardan dökülmesi, hormona bağlı olarak dökülmesi çok mümkün değildir. Hocam peki saç ekimi uygulamasının bilinçsiz yapılması ne gibi sorunlara yol açar? Şimdi ense bölgesi verici saha olarak belirleniyor genel olarak. Dökülmeyen kökler o bölgede olduğu için. Bilinçsiz yapılması, yani çok fazla kök alınması ense bölgesinde skar dokusunun gelişmesine veya ense bölgesinde açıklık oluşmasına sebep olabilir. Ön saç çizgisi belirlenirken bazen hatalar yapılıyor. Aşırı ön saç çizgisi öne alındığında hasta mimik hareketleriyle hareket eden bir görüntü ya da ön saç çizgisi çok düz bir şekilde yapılabiliyor. O da karşıdan bakıldığında çim adam görüntüsüne sebep oluyor. Hocam onunla ilgili soru soracaktım konu gelmişken. Şimdi herkesin şu saç kök çizgisi herkese farklıdır. Evet. Tabii hasta geldiğinde orada saçlar olmadığı için geliyor ama yani denk geldiğim için soruyorum bunu. Birçok kişide görüyorum. Herkeste aynı şekilde bir çizim yapılıyor. Bunun daha önceki bir karakteristik durumu dikkate alınmıyor mu? Aslında dikkate alınması gerekir. Hastadan varsa dökülme öncesi fotoğrafları istenerek hastanın kendi orijinal saç çizgisi, saç görüntüsü nasılsa buna uygun yapılması gerekiyor. Burada standartı belirleyen şey burada alın bölgesindeki frontal kasın hareket etme düzeyi. Bu hareket eden bölgenin 1 santim üstünden başlanarak yapılıyor. Ön saç çizgisini belirlerken de griftleri girintili çıkıntılı yaptığınız zaman, hani önde birkaç tel, arkada birkaç tel şeklinde. Doğal görünüm için mi? Doğal görünüm bu şekilde sağlanabilir. Peki bu saç ekimi için uygun adaylar nasıl belirleniyor? Hasta bize saç ekimi için başvurduğunda tabii ki yaş, eşlik eden hastalıkları, diyabeti, hipertansiyonu bunları birlikte değerlendirip alıcı saha ve verici sahaya bakıyoruz. Ense bölgesinde grift sayısı uygunsa ense bölgesini, ama yeterli olmayacaksa sakal altı bölgesinden, koltuk altından, göğüsten ya da inguinal bölgeden, perine bölgesinden de kıl alımı yapılabilir. Peki hocam, tıraşsız saç ekimi nasıl yapılmaktadır? Tıraşsız saç ekiminde genellikle bayanların talebidir. Ama erkek hastalarda sadece ön kısımda ya da tepede açıklığı varsa hastanın tüm saçını tıraş etmeden sadece ense bölgesini tıraşlayarak alım yapılacak sahayı kısaltıp alınan kökler implanter yardımıyla tek tek ekilerek tıraşsız bir ekim gerçekleştirilebiliyor.
Peki saç ekimi sonrası dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Saç ekiminden sonra ilk 3 gün yatış pozisyonu çok önemli. Çünkü lokal anestezik enjekte edildiği için bu lokal anesteziklerin ön kısma kaymasını ve yüzde gözde şişlik oluşmasını çok istemeyiz. Hasta 45 derecelik açıyla 2 yastıkta yatacak şekilde 2 ya da 3 gün yatar. 3. günde ilk yıkaması yapılır. 3. gün ile 10. gün arasında günlük olarak saç yıkamalarını yapmasını tavsiye ederiz. 10. günden sonra genellikle grefter tutmuştur. Bere, şapka gibi, hamam, sauna gibi aktiviteler 2. haftadan sonra artık kullanıma izin verilen şeylerdir. 2. haftadan sonra şapka kullanımı kullanabilir oluyor. hasta. Tabii. Ekilen saçlara zarar vermez mi hocam? 10. günden sonra greftler yerini tuttuğu için üst kısmı kırılıp dökülse bile kök içeridedir ve ona bir problem oluşturmaz. Bir de bu saç foliküllerinin evrelemesiyle ilgili biraz bahsedelim. Yani sonuçta bizim bu ektiğimiz saçlar bir müddet sonra dökülüyor ve sonradan yeniden çıkmaya başlıyor. Tam oturma süreci ve bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Evet, bu süreç olarak şöyle, ekim yapıldı. Ertesi gün ense bölgesinin pansumanını açarız. 3. günde ilk yıkamayı yaparız. 10. güne kadar devam eder. 10. günde greftler artık tamamen tutmuştur. Yüz bölgesinde sakal ekiminde biraz daha farklı süreç, onu birazdan anlatırım ama saç için genellikle 14. günde ense bölgesinden alınan küçük deri parçacıkları dökülmeye başlar. Saçların da kökü içeride sağlamken üst kısmı kırılarak dökülür. Bu şok dökülme dönemi olarak isimlendiriliyor. 20. gün ile 2. 3. ay arasında bu dökülmeler devam eder. Hatta 2. ayın sonunda hasta ekim yaptırdım ama hiç kıl kalmadı gibi bir hisse de kapılabilir. 3. aydan sonra kıllar tekrardan çıkmaya başlar. Kıllar çıkarken çıkacağı bölgede de cildi hasarlayabilmesi için bazı sivilcemsi görüntüler oluşabiliyor. Sivilce görüntüleri, kızarıklık oluşabiliyor. O süre zarfında da yine yıkamalarını düzgün yapması gerekiyor. 3. aydan itibaren de biz saçı besleyecek PRP, mezoterapi gibi, kök hücre uygulamaları gibi uygulamalar tavsiye ediyoruz 3. aydan itibaren. Hastanın ekim gününden itibaren normal bir görüntüye kavuşması aşağı yukarı 9 ay 1 yıl civarında sürmektedir. 1 yıl beklememiz gerekiyor. Hocam şimdi hasta geldi, saçları seyreldi, belirli yerler açıldı ama dökülme devam ediyor. Hala aktif bir saç dökülmesi var. Evet. Bu hastalara da saç ekimi yapıyor musunuz yoksa süreci durduruyor musunuz, Hastanın bekliyor musunuz? yaşına bağlı biraz. Eğer 18-20'li yaşlardaysa saç dökülmesini engelleyici ilaçlar, gıda takviyeleri, vitamin takviyeleri, mezoterapi, PRP gibi, kök hücre gibi bulunan kökleri kuvvetlendirecek ve dökülmeyi azaltacak ürünler kullandırıyoruz. Bazen stresli durumlarda da dökülme artabiliyor, genetik yatkınlık olmasa da. O durumda da anksiyete düzeyini azaltacak ilaçlar yazılarak hastanın bu şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. İdeal bir yaş sınırı yok açıkçası. Hasta 20'li yaşlarda geldi, 20-25 yaşında. Dökülmesi hala devam ediyor. Ama ona işlemi yaparken şu şekilde söylüyoruz. Evet, ekim yapacağız ama ana köklerin dökülmeye devam edeceği için 5 yıl sonra, 6 yıl sonra ikinci bir seans gerekebilir diyerek hastayı dökülmesi devam eden hastalarda özellikle sonraki süreçleri de hazırlamış oluyoruz. Peki hocam saç ekimi öncesinden bahsediyorum. Yani size geldiler. Bir randevu tarihi oluşturduk. Öncesinde bir tedavi uyguluyor musunuz? Ya biraz önce bahsettiniz ama PRP'de mezoterapi gibi güçlendirici bir tedavi uygun mudur? Uygun hastalarda saçları çok zayıf ve ince ise alım yaparken de zorlanılmasın, zorluk yaşanmasın diye öncesinde de yine bu şekilde bir saç tedavi protokolümüz var. Hastaya besleyici tabletler, şampuanlar ve ekstra olarak mezoterapi, PRP gibi, kök hücre uygulamaları gibi uygulamalar yapıyoruz. Hastanın saç sağlığı belirli bir kaliteye ulaştıktan sonra da ekim aşamasına geçiyoruz. Hocam saç ekimi her mevsim yapılabilecek bir uygulama mı? Saç ekiminde bir mevsim söz konusu değil ama yazın sadece dezavantajı şu. İlk 10 gün
Hastaya hiçbir şekilde ekim yapılan sahadaki kıllara dokunmayın, yerinden oynatmayın diyoruz. Kaşıdığı zaman greftin tutma olasılığı azalacağı için ve yazında terleme biliyorsunuz daha fazla olduğundan yaz dönemi birazcık daha az yapıyoruz saç ekimi uygulamalarını. Çok çok teşekkür ederim Metin Hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık hocam. Teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugün estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Metin Temel ile saç ekimiyle ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.